Hayat bazen gerçekliğe dair anlayışımızı zorlayan beklenmedik dönemeçler sunar. Felic'in ölümden dönme deneyimi, NDE, bilinç, dönüşüm ve ruhsal aydınlanma üzerine derin bir yolculuktur. 2015 yılında kişisel ihanetler, fiziksel yaralanmalar ve finansal sıkıntılar gibi bir dizi, hayat değiştirici zorlukla karşılaştıktan sonra Felic'e nihai bir meydan okumayla yüzleşti, onu yaşam ile ölüm arasındaki uçurumun eşiğine getiren ağır bir kaza geçirdi. Bu eşiğin ötesinde karşılaştığı şey, varoluş algısını sonsuza dek değiştirecekti. NDDE'nin öncesi Felic'in kazadan önceki hayatı, dayanıklılığın bir kanıtıydı. Kısa süre önce boş yuvaya sahip olmuş, kendini çocuklarına adamış bir anneydi ve bir dizi felaketle sarsılmıştı. Partnerinin sadakatsizliği, evinde çıkan yangın, hırsızlık, ameliyat gerektiren ciddi bir kayak kazası ve ardından gelen sel felaketi. Her olay onun istikrar hissini zayıflatıyordu. Ancak tüm bu sıkıntılara rağmen pes etmedi ve hayatını yeniden inşa etmeye kararlı bir şekilde Montessori eğitmeni olarak işine döndü. Fakat onun farkında olmadığı şey, onu varoluşun anlamını tamamen yeniden tanımlayacak daha büyük bir dönüşümün beklediğiydi. Bu süreç boyunca Felice içsel keşfe yönelik büyüyen bir çekim hissetmeye başladı. Acının doğasını sıklıkla düşündü, yaşadığı zorlukların daha büyük bir amacı olup olmadığını sorguladı. Bazen görünmez bir gücün onu bir uyanışa doğru yönlendirdiğini hissediyordu. Ancak bunun hangi biçimde gerçekleşeceğini henüz anlayamıyordu. Çok geçmeden öğrenecekti ki, bazen fiziksel dünyanın sınırlarının ötesine geçmek, varoluşun birbirine bağlı doğasını ve sevgi ile bilincin sınırsız gücünü gerçekten anlamak için gereklidir. Kaza ve bedeninden ayrılma. 2 Aralık 2015'te Felice işten eve dönerken bir kavşakta karşıdan karşıya geçtiği sırada yaklaşık saatte 50 kilometre hızla giden bir kamyon ona çarptı. Çarpma anı olağanüstü bir algı değişimini tetikledi. Zaman yavaşladı, gerçeklik çerçevelere ayrıldı ve kendini ezilmiş bedeninin üzerinde süzülürken sahneyi ürkütücü bir kopuklukla izlerken buldu. Her ayrıntıyı olağanüstü bir netlikle görebiliyordu. Şoförün paniklemiş ifadesi, koşuşturan yayalar, sokak lambalarının yansımasını hala taşıyan kamyonun metal tamponu. İçinde garip bir duygu dalgası yükseldi, şok, hüzün ve garip bir huzur. Zamanın kırıldığını, her saniyenin sonsuzmuş gibi uzadığını hissetti. Bilinci, fiziksel anın ötesine genişledi. Aşağıdaki insanlara ulaşmak, onlara hala orada olduğunu söylemek istedi. Korkmuyordu ama yaşamın ne kadar kırılgan ve kısa olduğunu keskin bir şekilde fark etti. Onları rahatlatmak, acı çekmediğini, orada olduğunu ve yine de bir şekilde onların erişiminin ötesinde kaldığını hissettirmek için yoğun bir arzu duydu. Sanki doğrusal zamanın sınırlarından kurtulmuş gibiydi. Düşünceler ve farkındalıklar anında zihnine doluyordu. Aynı anda hem yaralı bedeni içinde var olmanın hem de özgür, sınırsız bir bilinç olarak varlığını sürdürmenin garip paradoksunu kavradı. Siyah boşluk ve huzurun koza hali Felice, dünyadaki sahneden uzaklaşırken mutlak bir siyahlığın içine girdi, geniş, sessiz ve tuhaf bir şekilde rahatlatıcı. Bu boşluk varoluşun eksikliği değil, aksine besleyici, sarıp sarmalayan bir varlıktı, kozmik bir rahme benziyordu. Yalnız değildi. Benzer kozaların içinde süzülen diğer bilinçlerin varlığını hissedebiliyordu. Korku yoktu, endişe yoktu. Sadece huzur vardı. İşte bu noktada zihninde derin bir soru belirdi. Neredeydi? Daha fazlası var mıydı? Bu soru oluştuğu anda tamamen yeni bir ortam gözlerinin önünde açıldı. İlahi varlıkla karşılaşma, Felice, tarif edilemez, ışık saçan bir varlığın huzurunda buldu kendini. Üzerine yayılan bir sıcaklık ve tanıdıklık dalgası hissetti. Sanki bu varlığı sonsuza dek tanıyormuş gibi. Derin bir tanıma hissi yaşadı. Bu varlığın her zaman onunla olduğunu, yaşamı boyunca onu görünmez bir şekilde yönlendirdiğini sezgisel olarak biliyordu. Korkunun veya şüphenin tüm izleri yok oldu. Sadece derin bir huzur ve ait olma hissi kaldı. Etrafındaki hava altın bir parıltıyla titreşiyor, saf enerjiyle dolu gibi yumuşak bir şekilde nabız atıyordu. Ne ses ne de sessizlik olan ince bir uğultu mekanda yankılanıyordu, sanki varlığının derinliklerine dokunan bir titreşim gibiydi. Varlık, güneşin yakıcı sıcaklığı olmadan insanı saran bir sıcaklık yayıyordu. Ayrıca tanımlanamaz, dünyevi olmayan hafif bir koku, belki Yasemin ya da başka bir boyuttan gelen bir esans,
havada süzülüyordu. Felice, varoluşunun her zerresinin koşulsuz sevgiyle sarıldığını hissetti, şekilsiz ama derinden hissedilen bir kucaklaşma içindeydi. Bu varlık, tarifsiz bir sevgi, bilgelik ve kabul duygusu yayıyordu. İletişim anında gerçekleşiyordu. Kelimelerden bağımsız, doğrudan kavrayış halinde. Düşünceler ve duygular saf bilince dönüşüyordu. O anda Felice yaşamının karmaşık dokusunu kavradı, yaşadığı zorlukları, seçimlerini ve insan varoluşunun doğasını anladı. Acının ve sıkıntının ceza olmadığını, büyüme ve evrim için güçlü katalizörler olduğunu fark etti. Her deneyim bir ders, her mücadele bir genişleme fırsatıydı. Bu ilahi varlık ona hayatını gözden geçirme fırsatı verdi. Önceden yaşadığı anlara yeni bir bakış açısıyla bakmasını sağladı. Sevginin ve şefkatin gerçekte nasıl hayatını şekillendirdiğini, hatta en acı veren anların bile bir amacı olduğunu gösterdi. Bu noktada Felice'nin fiziksel dünyaya dönüşüyle birlikte bu derin deneyimin etkileri devam edecekti. Hayata bakış açısı tamamen değişmişti. Artık gerçekliğin çok daha geniş bir perspektiften anlaşılması gerektiğini biliyordu. Ölümden korkmak yerine onu bir geçiş olarak görüyordu. Hayatın her anını bilinçli bir farkındalıkla yaşamaya başlamış, içsel huzurunu ve ruhsal aydınlanmasını başkalarına da aktarmayı amaç edinmişti. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Bu alemin huzuruna rağmen geri dönme isteği aniden ortaya çıktı. Felice, yolculuğunun tamamlanmadığını, yerine getirmesi gereken bir misyonu olduğunu anladı. Işık saçan varlık, aldığı tüm bilgeliğin geri döndüğünde de onunla kalacağını ona temin etti. Bedenine yeniden entegre olmaya başladığında bu geçiş yoğun bir şekilde gerçekleşti. Sanki bir cinin sıkışarak küçük bir şişeye girmesi gibiydi. İnsan varoluşunun ağırlığı geri geldi. Yoğun, ağır ve neredeyse katlanılamaz bir baskıyla. Her kırığı, her ağrıyı hissetti. Ancak bu acının yanında çevresindeki dünyaya karşı keskin bir duyarlılık da geldi. Renkler daha canlı, sesler daha netti. Sanki ilk kez gerçeği deneyimliyormuş gibi hissetti. Paramedik'in alnına koyduğu elin sıcaklığını, uzaktan gelen seslerin hafif uğultusunu ve tıbbi cihazların ritmik bip seslerini fark etti. Her his onu ana bağlayarak az önce terk ettiği geniş farkındalığı ona hatırlatıyordu. Bilinç kazandığında kendini bir ambulansta buldu. Bedeniyle tam olarak bütünleşmemiş. Bir yanı hala dışarıdaydı. Siren sesleri, sağlık görevlilerinin sesleri ve yaralarının yakıcı acısı deneyimden kazandığı derin açıklığın gölgesinde kalıyordu. Yaşam ile ölüm arasındaki eşiği geçmişti ve geri dönerken 3 güçlü farkındalık kazanmıştı. Büyük yaşa, hayatının cesurca, korkusuz ve tereddütsüz yaşanması gerektiğini anladı. Her şey. Gerçekten yolunda, hayatın getirdiği mücadelelere rağmen her şeyin altında yatan bir mükemmellik ve amaç vardı. Biz sadece bedenlerimizden ibaret değiliz. Varlığımız fiziksel formun çok ötesine uzanıyor. Biz geniş, sonsuz varlıklarız. Hayat ve spiritüalite üzerine yeni bir anlayış. Felice'nin ölümden dönme deneyimi, onun gerçeklik anlayışını kökten değiştirdi. Sevginin, şefkatin, affetmenin ve kabullenmenin derin önemini gördü. Daha önce belirlemekten çekindiği sınırların artık daha anlamlı olduğunu fark etti. Kişinin enerjisini koruması bir ayrılık değil, kendine saygının bir göstergesiydi. Deneyimi, titreşim ve frekansın işleyişini aydınlatarak, çekim yasasının ilkelerini ona yepyeni bir ışık altında sundu. Başlangıçta tezahür ettirmenin yalnızca olumlu düşünme ve dışsal çabalarla ilgili olduğunu düşünüyordu. Ancak yolculuğu ona çok daha derin bir gerçeği gösterdi. Gerçek tezahürün sadece arzuları görselleştirmekten ibaret olmadığını, aksine onların özünü taşımak ve kişinin enerjisini yaratmak istediği gerçeklikle hizalamakla ilgili olduğunu anladı. Bu farkındalık, onun çekim yasasını anlama biçiminde temel bir değişikliğe yol açtı. Dönüşümün dış dünyada gerçekleşmeden önce içsel olarak başlaması gerektiğini öğrendi. Tezahürün yalnızca olumlu düşünceler üretmekten ibaret olmadığı gerçeğini kavradı. Gerçek çekim derin bir enerjetik hizalanmayı gerektiriyordu. Bulunduğu alemde arzular yalnızca düşünceler değil, düşünüldüğü anda tamamen oluşmuş deneyimlerdi.
Bu farkındalık anlayışını kökten değiştirdi. Tezahür etmek, bir şeyi istemekten ibaret değil, onun enerjisi haline gelmekti. Düşünce ve niyetlerin anında gerçekleştiği sonsuz bir alemdeydi. Orada ego, direnç veya gecikme yoktu. Ne istediyse anında elde ediyordu. Dünyada yaşarken bile bu prensibin geçerli olduğunu fark etti. Ancak zamanın ve maddi kısıtlamaların getirdiği sürtünme nedeniyle süreç daha yavaş işliyordu. Ayrıca rehberliğin her zaman mevcut olduğunu öğrendi. Daha yüksek benliğimiz, sezgimiz ve bizi insan yolculuğumuzda yönlendirmek isteyen ilahi güçler tarafından sürekli olarak yönlendirildiğimizi fark etti. Artık bu rehberliği almaktaki en büyük engellerin korku, şüphe ve kendini yargılama olduğunu net bir şekilde görebiliyordu. Bu deneyim, Felic'in hayata dair algısını kökten değiştirdi. Artık kendini evrene güvenmeye bırakarak sevgi ve anlayışı rehber edinen bir hayat yaşıyordu. Düşünceleriyle gerçekliği nasıl şekillendirdiğini daha iyi anladı ve hayatın her anına şükran duyarak yaklaşmayı öğrendi. O ayrıca rehberliğin her zaman bize açık olduğunu öğrendi. Daha yüksek benliğimiz, sezgimiz ve bizi insan yolculuğumuzda yönlendirmek isteyen ilahi güçler tarafından sürekli olarak yönlendirildiğimizi fark etti. Artık ona göre rehberliği almaktaki en büyük engeller korku, şüphe ve kendini yargılamaydı. Derin mesaj. Korkacak hiçbir şey yok. Belki de en önemli farkındalığı ölümün bir son değil, bir geçiş olduğunu anlamasıydı. Ölümden önceki deneyimlerinde Felice bilinmeyenden korkar, varoluşa dair sorular ve ölüm sonrası hayat hakkında derin endişelerle boğuşurdu. Ancak bu deneyim onun tüm korkularını ortadan kaldırdı ve yerini sarsılmaz bir huzur ve kesinlik duygusuyla doldurdu. Ölümü artık ani bir son olarak değil, kesintisiz bir varoluşun devamı, sınırsız sevgi ve anlayışa açılan bir kapı olarak görüyordu. Bu farkındalık onun günlük hayata bakış açısını kökten değiştirdi. Artık belirsizlikten korkmuyordu. Her anı daha fazla güven ve farkındalıkla kucaklıyordu. Daha sabırlı, daha bağışlayıcı oldu. Ve insanlar arasındaki bağları daha derin bir farkındalıkla algılamaya başladı. Onları geçici karşılaşmalar olarak değil, sürekli bir döngünün parçaları olarak gördü. Bu deneyim, sevgiyi ve niyeti yaşamının temel ilkeleri haline getirdi. Böylece kararlarını toplumsal beklentiler yerine ruhunun amacına göre vermeye başladı. Korku, yargılama ve kendini kınama, insan koşullanmasının getirdiği illüzyonlardan ibaretti. Öte taraf, her ruhun sevgiyle karşılandığı, koşulsuz kabul gördüğü bir boyuttu. Rehberler, melekler ve ilahi öğretmenler hem bu dünyada hem de ötesinde bizim yanımızda yürüyordu. Felice bu mesajı paylaşmak için geri döndü. Biz ilahi varlıklarız, sonsuzuz ve korkacak hiçbir şey yok. Hayatına uygulamak. Felice bu bilgiyi günlük yaşamına taşıdı ve her anı şükran ve amaçla kucaklamaya başladı. Artık korkulara ya da sınırlamalara odaklanmıyor, bunun yerine etrafına sevgi ve şefkat yaymaya öncelik veriyordu. Meditasyon, farkındalık ve derin içsel gözlem yoluyla sürekli olarak edindiği bilgeliğe uyum sağlamaya devam etti. Ayrıca deneyimini başkalarıyla paylaşarak, öğretmenlik ve konuşmalar aracılığıyla insanların kendi ruhsal bağlantılarını keşfetmelerine ve iç huzuru bulmalarına yardımcı oldu. Otantik bir şekilde yaşamak ve başkalarını kendi ilahi yolculuklarına güvenmeye teşvik etmek, öğrendiği dersleri aktif bir rehber haline getirmesini sağladı. Dönüşünden sonra Felice hayatını daha büyük bir berraklık ve amaç duygusuyla yaşamaya başladı. Sınırlayıcı inançları bıraktı, insanlarla daha derin bağlar kurdu ve hayatının her alanında sevgiyi ve kendini ifade etmeyi öncelik haline getirdi. Günleri şükranla doldu ve karşılaştığı zorluklara yeni bir direnç ve anlayışla yaklaştı. Çünkü artık biliyordu ki her deneyim, ister neşe dolu, ister acı verici olsun, daha büyük bir tasarımın parçasıydı. Bu köklü bakış açısı değişimi, onun fiziksel alemin ötesinde kazandığı bilgeliği somut bir şekilde yaşamasını sağladı ve çevresindeki insanlarla paylaşmasına imkan verdi. Bizim en büyük dersimiz şu anı kucaklamak, içsel bilgimize saygı göstermek ve hepimizin evrenin muazzam, güzel gizeminde birbirine bağlı olduğunu fark etmektir. Felice, geri dönüşünden bu yana bu ilkelerle yaşamaya kendini adadı. Her günü şükranla karşılıyor, farkındalık pratiği yapıyor ve ilişkilerini daha derin bir şefkatle besliyor. Şimdi başkalarına,
yüksek benlikleriyle uyum sağlamayı öğretiyor ve deneyimlerini kullanarak iç huzur ve dönüşüm arayan insanlara ilham veriyor. Bu deneyim sayesinde artık hayatı genişletilmiş bir perspektiften görüyor, sevgi, güven ve her birimizin kendi uyanış yolculuğumuzda keşfetmeye çağrıldığı sonsuz olasılıklarla dolu bir bakış açısıyla. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.